Merhaba koçlar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Gökyüzü gündemimizde Ocak ayı var, yılın ilk ayı. Sizler Ocak ayına adım atarken gökyüzü güçlü, kararlı ve belirleyici bir tona sahip. Uzun süredir planladığınız hedeflerin yönü artık daha net görünüyor. Oğlak burcunda bir araya gelen Güneş, Venüs, Mars sizin kariyer alanınızı ateşliyor. Bu ay sizden beklenen şey harekete geçmeden önce plan yapabilmek. Çünkü şimdi attığınız her adım ilerleyen aylarda sizi ciddi bir sorumluluğa ve görünür bir konuma taşıyabilir. Disiplin, sabır ve strateji. Bu üç kavram Ocak ayı boyunca sizin pusulanız olmalı. Hedeflerinizi belirlerken artık daha gerçekçi, daha profesyonel davranmak zorundasınız. Özellikle iş ve statü alanında büyük bir odaklanma enerjisi çalışıyor. Mars size kararlılık getirirken Venüs ilişkilerinizi dengelemeyi hatırlatıyor. İşbirliği kurduğunuz kişilerle olan bağlar önem kazanacak. Ancak bu süreçte duyguların geri planda kalması ilişkilerin biraz soğuk veya mesafeli hissedilmesine neden olabilir. Bu duygusuzluk değil, hedefe yönelik ciddiyetin bir yansımasıdır. Yine de unutmayın, her şey plan ve başarıdan ibaret değil. Güneş, Venüs ve Mars bu kadar yakınken kalbinizle iradeniz arasında bir çatışmada doğabilir. Hayat size ne istiyorsun sorusuna daha yüksek bir sesle soracak. Bu soruya vereceğiniz yanıt önümüzdeki 6 ayın yönünü belirleyecek. İletişim alanında ise dikkat edilmesi gereken bir gökyüzü var. Merkür Yay burcunda hareket ediyor ve Neptün ve Satürn'le sert açılar kuruyor. Bu demek oluyor ki Ocak ayında duyduklarınıza, okuduklarınıza ve aktardığınız bilgilere biraz mesafeli yaklaşmanız gerekecek. Yanlış anlaşılmalar, bilgi eksiklikleri veya karışık mesajlar söz konusu olabilir. Bir şeyin doğruluğundan emin olmadan harekete geçmeyin. Özellikle iş görüşmeleri, resmi yazışmalar veya eğitimle ilgili konularda aceleyle verilen sözler sonradan zorluk yaratabilir. Bu dönem zihinsel olarak da karmaşık hissedebilirsiniz. Bir yandan idealleriniz büyürken diğer yandan gerçeklik sizi sınayabilir. Bu yüzden düşüncelerinizi netleştirmeden paylaşmamanız, kararları zamana yaymanız sizin yararınıza olur. Jüpiter'in Yengeç burcundaki geri hareketi sizi iç dünyanıza yöneltiyor. Aileniz, kökleriniz, güvenlik duygunuz bu konular ön plana çıkabilir. Belki geçmişten gelen bir meseleyle yeniden karşılaşacaksınız. Bu karşılaşma duygusal olarak sizi hassaslaştırabilir ama aynı zamanda sizi büyütecek bir farkındalık da getirebilir. Şu anda atacağınız her adım dış dünyada başarı kadar içsel huzuru da kapsamalı. Zira gerçek güç iç dengeyi koruyabilmekte saklı. Sevgili koçlar olarak genellikle hızlı, doğrudan ve cesur davranırsınız. Fakat bu ay gökyüzü sizden sabırla strateji kurmanızı istiyor. Uranüs'ün Mars'a yaptığı zorlayıcı açılar ani dürtülerle yapılan hamlelerin geri tepebileceğini söylüyor. Bu yüzden tepki vermek yerine gözlem yapmak, karar almak yerine denemek sizi koruyacak. Finansal konularda ise Boğa burcundaki Uranüs'ün Satürn ve Neptün'le yaptığı uyumlu açılar devrede olacak. Gelir kaynaklarınızda yenilenme ihtiyacı duyabilirsiniz. Fakat bu yenilik aniden ortaya çıkmıyor, içsel bir farkındalıktan doğuyor. Sizi heyecanlandıran ama daha önce cesaret edemediğiniz bir fikir bu ay zemin bulabilir. Uranüs bu alanda yeniliği temsil ederken Satürn size bunu kalıcı kılma gücü veriyor. İlişkiler açısından baktığımızda Venüs'ün Oğlak'taki konumu sizi duygusal olarak daha seçici ve temkinli hale getiriyor. Artık yüzeysel bağlar yerine gerçekten güvenebileceğiniz insanlara yöneliyorsunuz. İlişkiniz varsa partnerinizle birlikte geleceğe yönelik planlar yapabilirsiniz. Fakat yalnızsanız bu dönem ben ne istiyorum sorusunu dürüstçe sormanın zamanı. Çünkü bu ay başlayan ilişkiler ciddi bir temele dayanabilir. Ay boyunca Lilith Yay burcunda olacak, Neptün'le de uyumlu açılarda olacak. Bu enerji bilinçaltınızdaki bastırılmış tutkuları, arzuları ve yaratıcılığı su yüzüne çıkaracak. Ruhsal çalışmalar, sanatsal üretimler veya derin içsel farkındalıklar için ilham verici bir dönem. Fakat bu enerjiyi yönlendiremezseniz kaçış eğilimine de dönüşebilir. Gerçekle yüzleşmekten kaçmak yerine
onu anlamaya çalışın. Ve en önemlisi Ocak 2026 sizin için yapı kurma ayı. Geçtiğimiz aylarda dağılmış gibi görünen enerjiler artık belirli bir hedefe doğru yöneliyor. Sizden istenen şey cesareti koruyup sabrı öğrenmek. Bu ikisi birleştiğinde büyük kapılar açılacaktır. Ve ayın sonunda geriye dönüp baktığınızda şunu diyebilirsiniz. Evet, artık neyi yaptığımı biliyorum. Çünkü Ocak 2026 siz koçlar için sadece bir başlangıç değil, aynı zamanda yeni bir yön duygusunun inşa edildiği bir dönüm noktası. Ocak ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi astrolojik gündeme geçiyorum. Ocak ayı sizin için bir dönüm noktası olabilir. Çünkü gökyüzü tam da hayatınızın zirve noktası olan kariyer, statü ve toplumsal rol alanınızı güçlü bir şekilde aktive ediyor. Oğlak burcundaki Güneş, Venüs, Mars kavuşumlarıyla birlikte bu ay sizden liderlik, kararlılık ve disiplin bekleniyor. Ama aynı zamanda Yengeç burcundaki retro Jüpiter size bir şey daha söylüyor. Evini, aileni, duygusal köklerini unutma. Yani bu ayın teması başarı ve aidiyet arasında denge kurmak. 3 Ocak 2026'da bir Yengeç burcunda dolunayımız var. Ayın hemen başında Yengeç burcundaki dolunay sizi ev ve aile konularında bir dönüm noktasına taşıyacak. Kariyer hayatınız hızla yükselirken iç dünyanızda bir dur sesi duyabilirsiniz. Aileyle ilgili geçmiş bir mesele, belki bir duygusal ihtiyaç bu dönemde yüzeye çıkabilir. Dolunay size şunu soruyor. Bir hedefe ulaşırken evini, sevdiklerini, duygusal güvenliğini ne kadar koruyorsun? Eğer son aylarda iş temponuz çok yoğunsa bu dolunay size biraz yavaşlamayı, köklerinize dönmeyi hatırlatıyor. 6 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda Güneş ve Venüs kavuşumu var. Bu kavuşum kariyer sahnesinde parladığınız bir an olabilir. İtibarınızı arttıran estetik veya diplomatik bir hamle yapabilirsiniz. Bir iş anlaşması, önemli bir teklif ya da sosyal çevrenizde fark edilme zamanı olabilir. Sizden yayılan profesyonel bir çekim gücü olacak. İmajınız güçlenecek. Ancak Venüs Oğlak'ta ilerlediği için bu cazibe yüzeysel değil, saygı ve otorite üzerinden gelir. Bu yüzden 6 Ocak civarında attığınız adımlar uzun vadeli bir saygı ve güven inşa edecektir. Venüs, Mars ve Güneş 8 Ocak'ta kavuşacaklar. Bu üçlü kavuşum adeta bir kariyer fırtınası yaratıyor. 10 Ocak'a kadar da sürecek bu açı. Motivasyonunuz zirve yapacak. Kendinizi göstermek, bir projeyi tamamlamak, bir hedefe ulaşmak için güçlü bir dürtü hissedebilirsiniz. Ancak bu enerji yalnızca dış dünyaya dönük değil, içinizde de bir başarılı olmalıyım sesi çok baskın hale gelebilir. Tam da bu noktada Yengeç burcundaki retro Jüpiter devreye giriyor ve size bir ayna tutuyor. Peki neden bu kadar çok başarmak istiyorsun? Bu soruya vereceğiniz yanıt ayın geri kalanında kaderinizi şekillendirebilir. Çünkü 10 Ocak civarında bu kavuşum Yengeç'teki Jüpiter'e de tam karşıtlık yapıyor. Bu iş ve aile arasındaki iplerin gerilmesi demek. Bir yandan toplumsal rolünüz büyüyor, diğer yandan özel yaşamınız sizi içeri çağırıyor. Bu dengeyi kurabilen koçlar hem profesyonel bir sıçrama yaşar hem de duygusal bütünlüğünü korur. Ama denge bozulursa ya tükenmişlik ya da aile içi kriz gündeme gelebilir. 14 Ocak'ta Merkürle retro Jüpiter karşıtlık yapıyor olacaklar. Bu etkileşim iletişimde abartıya ve yanlış anlamalara açık bir dönem yaratır. İş ortamında yöneticilerle veya aile büyükleriyle konuşurken dikkatli olmanız gerekir. Sözlerinizin gücü çok yüksek olabilir ama aynı oranda etkisi de büyüyebilir. Bir mesaj, bir e-posta ya da bir sözlü açıklama tahmin ettiğinizden çok daha fazla yankı bulabilir. Bu nedenle bu tarihlerde konuşmadan önce düşünün. Sizin süper gücünüz olur bu. Eğer geçmişten gelen bir aile meselesi veya evle ilgili bir plan tekrar gündeme gelirse sabırlı olun. Jüpiter retro olduğundan bazı anlaşmaların yeniden müzakere edilmesi gerekebilir.
15 Ocak'ta Uranüs Boğa burcunda durağanlaşıyor. Bu tarih itibariyle finansal konularda bir dönüm noktasına geliyorsunuz. Son birkaç ayda para, gelir ve güvenlik alanında yaşadığınız belirsizlikler artık netleşmeye başlıyor. Uranüs'ün durağan konumu yeni bir gelir modeli ya da iş yapma biçimini kalıcı hale getirebilir. Belki dijital, belki bağımsız bir çalışma tarzı, ama bu değişim artık sürpriz değil, planlı bir devrim. Yani Ocak ortası itibariyle hem ekonomik hem de profesyonel anlamda yeni bir temel kurma fırsatınız var. Sevgili koçlar, Ocak ayının ilk yarısı ben kimim, dünyaya ne sunuyorum ve bunun bedeli ne sorularının ayı olacak. Orta Oğlak'taki kavuşumlar sizi zirveye taşıyabilir, ama o zirvede yalnız kalmamak için duygusal dengeyi ve aileyle olan bağlarınızı korumanız gerekiyor. Büyümek istiyorsanız köklerinizi unutmayın diyor gökyüzü. Bu ayın en önemli başarısı sadece hedeflere ulaşmak değil, hem işte hem evde huzuru birlikte inşa etme olacak. Disiplinli olun, hedeflerinizden şaşmayın, ama kalbinizin sesini de kısmayın. Çünkü gerçek başarı yalnızca zirveye çıkmakta değil, oraya kalbinizle yerleşebilmekte saklı. Sevgili koçlar, Ocak ayının ikinci yarısı büyük bir zihinsel uyanışın, sosyal çevrelerde dönüşümün ve kolektif alanda yeni bir rolün şekillendiği bir dönemi başlatıyor. Gökyüzünde neredeyse bir devrim enerjisi var ve bu devrim sizin geleceğe dair planlarınıza, çevrenize ve ideallerinize dokunuyor. Ayın ortasından itibaren Kova burcundaki stelyum, yani Güneş, Merkür, Venüs, Mars ve Plüton'un bir araya gelmesi sizin haritanızın 11. evini, yani arkadaşlıklar, sosyal gruplar, idealler, projeler ve vizyon alanını parlatıyor. Bu da demek oluyor ki Ocak ayının ikinci yarısı hem kimlerle yürüdüğünüzü hem de hangi amaç için mücadele ettiğinizi sorguluyorsunuz. 17 Ocak'ta Venüs Kova burcuna geçecek. İlk olarak Venüs Kova'ya geçiyor, sosyal çevrenizi hareketlendiriyor. Bu dönemde arkadaş gruplarınız içinde dikkat çekebilir, topluluklarda daha fazla sevilip fark edilebilirsiniz. Ancak Venüs Kova burcunda olduğunda ilişkilerdeki sıcaklık yerini biraz daha zihinsel çekime bırakır. Sizin için bu duygusal bağlardan ziyade ortak fikirler, projeler ve vizyonlar üzerinden gelişen ilişkiler anlamına gelir. Yani birine kalbinizi değil aklınızı kaptırabilirsiniz. İlişkilerde benim alanım vurgusu belirginleşir. Özgürlük ihtiyacı da artar. Aşk hayatında arkadaşlıktan aşka dönüşen hikayeler öne çıkabilir. Finansal anlamda ise dijital gelirler, ortak projeler veya grup destekli kazançlar için ilham verici fikirler doğabilir. 18 Ocak'ta Oğlak Burcu'nda bir yeni ayımız var. Aynı anda da Merkür ve Mars da kavuşacak bu ayda. Oğlak yeni ayı sizin kariyer ve statü, toplum önünüzdeki imaj alanında gerçekleşiyor. Bu yılın en güçlü profesyonel sıçramalarından biri olabilir bu yeni ay. Yeni sorumluluklar almak, yöneticilerle konuşmak, kendi işinizi kurmak veya kariyer planınızı yapılandırmak için mükemmel bir dönem. Oğlak enerjisi çaba ve sonuç ister. Yani bu yeni ay sizden stratejik olmanızı, adımlarınızı somutlaştırmanızı bekliyor. Merkür ve Mars da Oğlak Burcu'nda kavuşacak aynı gün zihinsel olarak keskin, odaklanmış ama bazen sabırsız bir ruh hali tetiklenebilir. Kariyerle ilgili konuşmalar, yazışmalar ve görüşmeler hızlanabilir. Ancak dikkat edin, Mars'ın etkisiyle diliniz sertleşebilir. Bir otoriteyle çatışma riskiniz yüksek bu yeni ay civarında. Bu nedenle fikirlerinizi net ama diplomatik bir dille ifade etmek çok önemli olacak. 20 ile 23 Ocak arasında Güneş, Merkür, Mars ve Plüto Kova'ya geçecekler. İşte yılın belki de en güçlü gökyüzü değişimlerinden biri. 20 Ocak'tan itibaren Güneş, Merkür, Mars ve Plüto tek tek Kova'ya geçerek 11. evinizi, yani geleceği temsil eden alanınızı aydınlatıyor. Bu bir tür kolektif uyanış dönemi de aynı zamanda. Sizler artık
Sadece kendi çıkarlarınızla değil, bir grubun, bir idealin, bir toplumsal hedefin parçası olarak da hareket etmek isteyebilirsiniz. Bu etki çevrenizdeki insanlarla ilişkilerinizi yeniden yapılandırır. Kim gerçekten sizinle aynı vizyonda, kim sadece enerjinizi emiyor, bu soruların yanıtlarını bulacaksınız. 23 Ocak'ta Güneş ve Plüto kavuşacak. Topluluklar içinde güç dinamiklerini açığa çıkarır. Belki bir grup içindeki liderlik rolünüzü yeniden tanımlarsınız ya da bir proje, sosyal oluşum veya ekip çalışması sizin için dönüşümsel bir deneyime dönüşür. Ve bu etki aynı zamanda dostluklarda güçlü kopuşlar veya yeniden doğuşlar getirebilir. Mars'ın da Kova burcuna geçmesiyle enerjinizi kolektif amaçlar yönünde kullanmanızı sağlayacak yeni bir hedefe kilitleniyorsunuz. Ama bu sefer bireysel değil, toplumsal bir hedef bu. Bir fikrin savunucusu, bir grubun lideri ya da bir vizyonun öncüsü olabilirsiniz. 26 Ocak'ta Neptün Koç burcuna geçecek. İşte bu bir ruhsal uyanış ve işte bu yılın dönüm noktalarından biri. Neptün uzun yıllar sonra sizin burcunuza yani Koç burcuna geçiyor. Bu önümüzdeki yıllar boyunca sizin için derin bir ruhsal uyanışın, kimlik çözülmesinin ve ilhamın dönemi anlamına geliyor. Neptün Koç'ta ben kimim sorusunu sezgisel bir şekilde yeniden sormaktır. İdeal benliğinize ulaşmak ama bazen de yönünüzü kaybetmek demektir. Bu geçiş içsel olarak daha sezgisel, daha duyarlı ve aynı zamanda daha vizyoner olmanızı sağlar. Ancak dikkat edin, sınır bulanıklığına da açık bir enerjidir. Kimliğinizi başkalarının beklentileri üzerinden değil, kendi iç sesiniz üzerinden tanımlamayı öğreneceksiniz. Bu sanatla, ruhsallıkla, şifa çalışmalarıyla ilgilenmek için mükemmel bir geçiştir. Ama aynı zamanda ben imajınızı da bulanıklaştırabilir. Bu yüzden ayaklarınız yere sağlam basmalı. 28 Ocak'ta Mars ve Plüto kavuşacak. Bu tarih civarında gökyüzünde yoğun enerji, dönüştürücü ve bazen yıkıcı da olabilir. Sizler için bu grup içinde güç çekişmelerine, fikir savaşlarına veya bir hedef uğruna sert bir mücadeleye işaret edebilir. Bir arkadaşınızla ekip içinde ya da toplumsal bir pozisyonda kontrol temalı krizler yaşanabilir. Ancak bu transitin olumlu tarafı eğer enerjinizi doğru yönlendirirseniz devrim niteliğinde sonuçlar da elde edebilirsiniz. Bir fikri hayata geçirmek, bir topluluğu dönüştürmek ya da geleceğinizi kökten yeniden tanımlamak mümkün olabilir. Kısacası bu kavuşum size gücü kullan ama tüketme dersi de verir. 29 Ocak'ta Merkür ve Venüs kavuşacaklar. Ayın sonunda gökyüzü biraz yumuşayacak. Merkür ve Venüs Kova burcunda kavuşacaklar. Hem sosyal hem entelektüel anlamda hoş sohbetlerin, fikir alışverişlerinin, iletişimde zarafetin zamanını getiriyor. Bir arkadaşla aranızdaki gerginliği çözebilir, topluluk içinde fikirlerinizi tatlı bir dille savunabilirsiniz. Bu aynı zamanda sosyal medya, yayıncılık ve toplu iletişim kanallarında dikkat çekici bir görünürlük de sağlar. Kısacası Ocak ayını güç savaşlarından bilgelikle iletişime evrilen bir çizgiyle kapatıyoruz. Bu ayın mottosu sizin için şu olabilir: bireysel cesaretim kolektif vizyonumla birleşiyor. Yani artık sadece kendi yolunuzu değil, başkalarıyla birlikte inşa edeceğiniz yolu düşünüyorsunuz. Kariyer alanında sağlam bir temel atarken sosyal çevrenizde devrim niteliğinde değişimler yaşayabilirsiniz. Bir devrin kapanışı, yeni bir toplumsal kimliğin açılışı. Neptün'ün burcunuza geçmesiyle sezgileriniz artacak. Yön bulmak zorlaşabilir ama içsel pusulanızı dinlerseniz bu dönem sizi bambaşka bir vizyona taşıyacak. Plüto ve Mars'ın etkileri zaman zaman krizler getirse de siz o krizlerden yeniden doğmayı en iyi bilen burçsunuz zaten. Cesaretiniz bu ayın en büyük silahı olacak. Ama unutmayın, bu defa cesaret sadece bireysel değil, kolektif bir vizyon içinde kullanılmalı. Sevgili koçlar, Ocak 2026'da gökyüzü size büyük bir misyon veriyor. Kendi ışığınızı topluluğunuzun ışığıyla birleştirin ve bireysel kahramanlık değil,
kolektif bilgelik zamanı. Cesur olun ama bilge kalın. Mutlu, umutlu, huzurlu bir Ocak ayı geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.